Yakaların renkleri neredeyse sarardı. Bu sene olmadı arkadaşlar. Bu sene maalesef olmadı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Halil Badıl YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 27 Mayıs Salı günü 2025. Yine evde bir video yapacağım. Birkaç tane satılmamış toklumuz var, kurbanlık. Onları sizlere göstereceğim. Onları sizlere tanıtacağım. Köpeklerimiz var. Eniklerimiz var. Var da var. Dün bir misafirim vardı arkadaşlar. Akrabamız Urfa'dan gelmiş. Zeyna'yı istedi. Şimdi yani bir köpektir. Vermesen de olmuyor. Zeyna'yı verdik. Zeyna yok. Sadece Poyraz'la kaldık. Ama Zeyna'nın bir tane kardeşi var. Murat Tetik kardeşimiz beni aradı. Dedi abi ben duydum sendeki erkek ölmüş diye. Dedim evet. Dedi o zaman ben onun kardeşini sana vereyim. Tamam dedim, iyi olur. Onu da işte bugünlerde o tarafa doğru gidersem alıp geleceğim. Bu arada Tony'nin yarası iyileşmiş. Kurtları dökülmüş. O gece bırakmıştım işte. Gitmiş bir kavgaya karışmış. Bu da karışmış. Bu da o gün nasibini aldı. Bu da bizim kıllımız. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, kıllı. Arkadaşlar bazıları yazmış diyorlar onun kuyruğundaki o şeyleri kopart diyorlar ya veya makastan kes. Ben diyorum yani doğallığını kaybetmesin. Kendisi o kılı atar. Onlar da öyle çok çirkin gözüküyorlar ama şimdi tutup çeksek acaba izin verir mi? Tane arkadaşlar kılının dişleri, alt dişleri şöyle yukarıya doğru dikine çıkıyorlar. Üstlerde aşağı doğru dikine. Yani böyle tuttuğu zaman var ya kanca gibi bırakmıyor. Mesela bazı köpeklere dikkat edin, alt dişleri şöyle yandan yukarıya çıkar. Biri sağa doğru, biri sola doğru yukarıya çıkar. Kılının dişleri öyle değil. Alt dişleri ikisi de mızrak gibi yukarıya bakıyor. O yüzden bugün güvercinler de videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Birazdan tokları bir bırakayım. Onlara bir bakalım. Daha sonra gelip Miraç'ın da güvercinleri çekeceğiz. Miraç'ın güzel güvercinleri var. Onlara güzel de yer yapmış. Onları sizlere göstereceğiz. Ya kurban günü ben çok zorlanacağım herhalde ya. Bunlar ne kadar ürkekler ya. Az önce iki tanesinin boyasını tazeleyelim dedik Miraç'tan. Ya ahırda tutamıyoruz. Geyik gibi kaçıyorlar. Bu nasıl bir ürkeklik? Ayaklarını, bacaklarını kıracaklar ya. Şunlara bak. Şu toza bak ya. Bir rahmet yağmadı ya. Vallahi bir rahmet yağmadı. Boyasız olanlar arkadaşlar satılıktır. Boyasız olanlar derken sırtı boyasız olan. Belki kuyruğunda numara gözüküyor da gerçi o numaralar da silinmiş. Bunlar tokludur. Bunlar ne güzlek ne kuzu. Bunlar toklu. Ebatları da, kiloları da, kemikleri de gayet güzel.
Bunların yaklaşık 8-10 tanesi Kurban günü 40 kilo vermesini bekliyorum. 40 kilo et vermesini bekliyorum ben. Özellikle o gün birkaç tanesini kantarla tartacağım. Bakalım tahminlerimiz ne derecede doğru. 38 çıksın canım, yine büyük bir başarı. 38 çıksın. Ama 35 değil. 35 aşağısı değil. 8 tanesi veya 10 tanesi. Yani en iyileri 40'a yakın kilo vermeleri lazım. Hatta 40 kilo da vermeleri lazım. Belki içinde bir iki tanesi 40'tan da fazla kilo verir. Bazı arkadaşlar diyor, sen diyor kiloyu diyor basit mi görüyorsun diyor. Miraç şu kapı açıkmış da. Diyorlar kiloyu sen basit mi buluyorsun? 40 kiloyu çıkarmak öyle kolay mı? Geçen gün bir tanesi deli başı oldu bizim kuzular. Götürdüm kasaba, tam 30 kilo çıktı. O da o 30 kilo veren de arkadaşlar hatta şöyle söyleyeyim size, hani bir keresinde biz video çekiyorduk, Melike ile ahırın içine girdik, kuzular Melike'den korktu, kaçtılar. En son kuzuların hepsini çıkardık, bir tanesi kapının önünde geri döndü. O işte 8 numaraydı. O 30 kilo verdi. Hangisi gibiydi? Şunun gibiydi. Bu var ya 17 numara mı ne? Onun gibiydi. 30 kilo çıktı. Düşünsene mesela şu 7 numaraya bak. O H harfi olana bir bak. Mesela H harfi 7 numara, 6 numara. Bunlar Kurban günü 40'tan fazla vermesini bekliyorum. Mesela o yanındaki daha satılmamış. O satılmamışın yanında bir tane daha var. Bunlar hepsi 40 kilo verecek toklular. İletişim numarası arkadaşlar 0535 665 2002, yani 2002. Oradan bize ulaşır. Biz Melike geliyor, kapıyı açıyor valla. Melike gelme sen yanına geleceğim Melike. Aha şap fotörü de düştü. Dengeli fotörü de düştü. Ben bir onun yanına gideyim. Arkadaşlar bu bir haftadır belimde bir ağrı var. Zaten benim bel fıtığı sıkıntım var. Belimde bir ağrı var. Yani anlatamam. Ağrıyı tarif edemem. Bakalım bu belle Kurban günü kesimleri nasıl yapacağız? Herhalde bir adam çağırırım. Başka türlü olmayacak bu. Miraç yakalar torunlarla beraber. Ben de iyi kötü yardım ederim. Havada falan yardım ederim de yerdeyken yapamam. Artık bir adam çağırırım. Onun da kesin parasını ben veririm. Ne yapayım? Bir kere biz satış yaptığımız arkadaşlara dedik, burada kestirmek isteyene biz keseriz dedik. Bazıları da dedi kes evimize götür, kes işte götür dağıt. Onlar da kendimiz yapacağız dedik. Bu sözü verdiğimiz için de mecburen sözümüzün arkasında duracağız. O gün bir kuzuyu herhalde 350 TL mi ne kesiyorlar. Artık ne olacak? 10 kuzuya 3500 lira para gidecek. Geçsin, canımız sağ olsun. Takipçilerimin canı sağ olsun. Müşterilerimizin canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Durum böyle. Arkadaşlar şöyle üstten bakın. Sırtında boyası olmayan satılık. Sırtında boyası olmayan satılıktır. Şu şekilde.
sırtında boyası olmayan satılıktır. $15.000 liradan tut. 2 tanesi 15.000 lira arkadaşlar. Diğerleri 16, 18, 20. Pazarlık payı var tabi. Ararsanız yani alıcı gözden ararsanız arkadaşlar Allah'ın izniyle anlaşırız. 1000 liraya, 500 liraya, 1500 liraya bakmayız biz. $15.000 liralık olan biri şu öndeki, bunun önündeki, bir de başka bir tane var. Bunlar 15.000 lira. Onların da pazarlık payı var. Yani 15.000 lira desek de pazarlık payı var. Zaten adam geldiğinde adam pazarlığını yapıyor da sadece bu işler bizim dediğimizle olmuyor. İki, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ben niye o 15.000 liralık olanı 2 tane diyebiliyordum da gözümde bir tane gözüktü. Neyse bunları ben içeriye koyayım arkadaşlar. Benim amacım bunları bir an önce satıp videolarıma dönmek. Sürekli böyle evde video çekmemek için. Mesela bu da daha satılmadı arkadaşlar. O da çok güzel. Hepsi güzel ya. Hepsi lokum gibi olmuş arkadaşlar. Lokum gibi olmuşlar. Bazen diyorlar besi olmasın yayılım olsun. Niye besi olmasın? Besi kokuyormuş. Niye kokuyor? Bilmiyoruz, kokuyor. Yani besi işte dışkı kokusu falan. Arkadaşlar et ettir. Belki biraz lezzet farkı olabilir. Bunu tartışma. Hele bizim bu bölgenin Tuz Gölü çiftliğinin etrafındaki yani Tuz Gölü'nün etrafındaki bütün sürülerin gerek büyükbaş gerek küçükbaş eti lezzetli olur. Çünkü otu tuzlu. O tuz hayvanın orijinal etine işlenmiş oluyor. Orijinalden biraz tuzunu almış oluyor. Çok lezzetli. Onu tartışamayız. O ayrı bir şey. Yayılım tabii ki bundan lezzetli olur. Ama kokma konusuna da gelince kokma tamamen derisini yüzene bağlı. Derisini yüzene bağlı. Eğer sen bir yanda sürekli suyunu bulundurursan, sürekli ellerini yıkarsan, sürekli bıçağını yıkarsan, sen böyle deriden tuttuktan sonra orayı bırakmamak şartıyla bıçağınla açacaksın, bıraktın mı orayı elini yıkayacaksın. Başka yerden tutacaksın, bıçağınla sağ elini bulaştırmıyorsun. Bıçağınla açacaksın, daha sonra da onu komple kuyruğu ayırdıktan sonra aşağı doğru onu çekeceksin. Elini ete bulaştırmayacaksın. Buna rağmen derisini yüzdükten sonra hortumla tepeden yani astığın yerden kancadan aşağı doğru ta ki boynuna kadar eti yıkayacaksın. Eti yıkamazsan et kokar. Sonra da işte besi eti kokuyor. Besi etinin kokusu gitmiyor falan diye insana şikayetleniyorlar. Siz kasaptan et alıyorsunuz. Hiç kokan et gördünüz mü? Çünkü adamlar profesyonelce bu işi yapıyorlar. Ve daha sonrasında da yıkıyorlar. Et kokmuyor. Halbuki hepsi besi eti. Yoksa lezzetli değil mi? Yoksa mangalda güzel mi olmuyor? Bu soru işaretini de kafalara çıkarmış olduk. Evet. Miraç sana da bereketli olsun diyelim. Sağ ol, sağ ol. Oo.
tanesi burada. Ama Miraç. O yamuk filesi. Yamuk değil. Bu kayga. Bunu bıçağın ucuyla şöyle şey yap. O sadece kuş üstünde durup içeriye girsin diye. Bunun başka bir anlamı yok. Tamam da kayar işte. Onların tırnakları kayar. Onlar şimdi oraya ziç yapayıp oraya sert yaparlar ya. Ha, dışkı olur ya da biraz çamur sürt buraya. O zaten ondan sonra şey yapar dışkısıyla dediğin gibi. Buraya konmuş. Ha, dışkısıyla. Bu da yamuk. Niye bunlar yamuk? Ya işte. Yamukluğundan bir şey olmaz da. Yamuk olmuş işte. Demek ki yanlış çakmışız. Hayır, şimdi bak. Onu kaldırdın mı? Şöyle bir odun atarız. Onun aşağısına şöyle kaldıracaksın, oraya bir destek vuracaksın. Yani bu böyle olmaz. Yarın bir gün yumurta yavru içindeyken o bir kırılsa zaten bir... Yok, kırılma imkanı yok. Vida atmışsın oraya. Nereye vida? Altına mı diyorsun? Yok. Şurayı neyle tutturdun? O vida, arkadan 2 tane koskocaman vida bıraktı. Tamam, olsun. Formika değil mi? Dolap. O zor kadar. Formika mı diyorlar ona, ne diyor işte şu Sunta. maldan. Sunta. Böyle kirletirlerse böyle kaymazlar. Bunlar daha takla atmıyor. Allah şu anda şu beyazıyla şu kamerada göster bak. Şu beyazıyla şu sabuni eş tuttular. Sabuni erkek, şu dişi. Şurada yumurtalar var, istiyorsan çek. Nerede? Şu arkaya girmişler. Ben de kendim geçen gün fark ettim. Aynen, sağ yap birazcık. Aman. Gördün mü? Ama orada öyle riskli olur ya. Kendileri girmişler. Benim de haberim yoktu. Ben yumurtayı geçen gün fark ettim. Şurada şimdi herhalde fare çıkmış. Bak orada fare deliği var. Ben onları şimdi hallederim mi? Fareler. Yavru. Takla atan şu. Çok iyi takla atıyor bayağı. Yani bırakacak mı şimdi? Ya sen istiyorsun. İstiyorsan onu sana bırakalım. Bu tek başına oldu mu genelde çok takla atmıyor. Yanında bir arkadaşı olduğunu takla atıyor. Böyle şimdi gelir konar. Konarken şöyle bir iki takla atmıyor mu? Daha alışkın değil ya. Tek başına uçtu takla atmıyor. Bunun yanında birini bırakamaz. O niye sersem. O tellere değecek diye korkuyor. Sersem değil ya. Bir de birdenbire Bak böyle. birdenbire de bıraktın ya herhalde. Yok bir şey olmaz. Denge mi gitti, ne oldu? Yok dengesi gitmezse. İşte şu anda takla atan bu. Dişi. Dumanlı. Ama taklasını görmedik Miraç. Şimdi ben bunları çaya çıkardım, o direkt gelir yere konur. Bu sadece geziyor. Ama abim diyordu, ben Miraç'a verdiğim güvercinler çok kaliteli diyordu. Bunların kanadı şimdi bantlı da. Aha bir tane attı. Bak aşağını gördün mü direkt konuyor. Çok terbiyeli bir güvercin. Ben onu öyle yapmıştım. Miraç'ın o diğer güvercini arkadaşlar o gitti. Yabanilerle çiftleşmiş kerata. O gitti gelmedi. Bir tane şurada çatının üstünde belki odur da. Bunlar bayağı alıştı. Ben bunları kanatlarını 2 gün sonra çözeceğim. Diğeri gelmiyor artık he? Hangileri? O kaçan. 2 tane kaçtı. İkisi de ortalıkta yok. İki tane mi kaçtı? Bir tane bunların arasında boz vardı. Onu da yeni getirmiştim. O da kaçtı. Onu ben kendi sakarlığımdan... Şu değil mi? Ne onlar yabani, onlar her gün gelip bunların yanında burada yemiyor ya. Alışmışlar. O da şimdi birazdan gelir. Bizim sesimizden korkup gelmiyor. Bunlar niye böyle yaptı? Güneşleniyorlar. Güneş mi yoksa? Onlar güneşleniyor. Sıcakta böyle kanatlarını açıyorlar. Tavuklar da bazen yapıyor, fark etmişsindir. Bu diğeri anne baba olduğu için artık onları bırakmıyorum. Onlar da alışkın, onlar da uçuyor. İşte alışkın olmayan şu Arap var. Arkasındaki.
Şu arkadaki dumanlı bir de şu çakmakla taşın üstündeki var ya. Bunların kanatlarını 2 gün sonra atacağım. Bakalım. İyi hadi bakalım. Amcam dedi ki bu Arap dedi Araplardan en iyisi olacak dedi bu siyahı. Dedi çok iyi takla atıyor dedi. Bak o dumanlı da erkek bir şey, o aynı şey, ak kuyruk. Arka 2 kuyruğu beyaz un. Melike. Kızım senin baban Beşiktaş ha? Bu Galatasaray'ın neyin nesi? Hayır tasın. He? Sen hangi takımdasın? Tak değil mi? Taktakinli. Hangi takımı tutuyorsun? Bırak bırak. Bırak millet gelip yapar. He? Aha. Dur bir dur. Gözlük bir yanda, fotör bir yanda. Oha. Oha. Aylar Melike. Doğru. Aha. Fotör gitti. Gitti. Melike bırak gel seninle sohbet edeceğiz. Gel takipçiler seni istiyor hadi gel. Nereye? Otur şuraya. Otur. İyi tak. Otur. Aha. Hoppala. Hoppala tabii hoppala. Aha. Melike. Bu yavaş Melike. Söyle de ki toklularımızı alın. Oha. Kurbanlarımızı alın. Söyle. Söyle mi? Babama yardımcı olun. Hadi. Yürü. Tokları kurbanları bitsin. Hadi söyle. Yürü. Hadi söyle. Sağ ol. Melike söylemiyor ki. Neyse Melike hadi bir şarkı söyle. Al. Al bir tane şarkı söyle. Ne söyleyelim? Cane işte meydanı. Vaa Melike'nin canı istemiyor valla. Canı. Al çıkı Melike çıkı. Ne yapmış ya? Aa bunun tadı yok valla. Doğru ya. Doğru mu? Yok. Tadın yok değil mi? Ne olur? Öyle yoksa ben besi kokuyorum sen ondan mı rahatsız oldun? Ha valla doğru besin yanına gittim geldim ya. Bak tanıyamıyorum. Kıyafetler kokuyor. Dur bakalım dur. Ya ne? Yok kafayı takmış oraya illa onu oraya asacak. Tak. Olmuyor ki. Tak ha. Anne dolmaz makine ya. Evet arkadaşlar. Tak. Şimdi Öyle. bizim bura çok esiyor arkadaşlar. Bizim burası zaten köyün üst tarafı. Yani bizim bu evlerimizin bulunduğu bölge biraz yükseklikte. O yüzden biraz yüksek olduğu için sürekli esiyor. Evler de kerpiç evler. Pencereleri de açmışız. Kapı da açık. Bir esiyor ki fokur. Hadi ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyelim. Dediğim gibi geçen gün de söylemiştim. Eğer ki mesela bu işleri yapmak istiyorsanız işte YouTuber olmak istiyorsanız ben TikTok'u demiyorum. Instagram'ı da zaten bilmiyorum nasıl kullanıldığını. Onun sistemi nasıl işliyor onu da bilmiyorum. Ben YouTube'u bilirim. Yapmak isteyen varsa arkadaşlar çekinmesinler, yapsınlar. Yapmak istiyorlarsa ve yapabiliyorlarsa. Çünkü her zaman söylüyorum bunu. Kameraya bakıp konuşacaksın. Diksiyonun güzel olacak. Kabiliyet güzel olacak. Ama o kadar düzgün, dikkatli cümleler kullanacaksın ki çünkü dünya seni izliyor. Ağzından çıkan bir yanlış cümle seni mahvedebilir. Onlara dikkat edeceksin. Mesela bakın ben bu bölgenin tüm köylerini gezdim. Belki gitmediğim 3-5 köy vardır. O da içinden geçmişimdir. Video çekmemişim. Peki
şimdi bunların içinde hiç mi kötü insanlar yok? Hiç mi kötü bir köy yok? Örf adetleri olsun, gelenek görenekleri olsun, misafirlere karşı duruşları olsun. Hiç mi yok? Elbette var. Veya bu bütün köylerin içerisinde en güzel, en beğendiğin köy hangisi deseniz, yani yok mu içimde sevdiğim köy, beğendiğim köy? Var, elbette var ama bunları sen konuşurken, video çekerken hem orayı ikisini de aynı dengede tutacak. Ağzından kaçırmayacağım. Yani bunlara dikkat edeceksin. Eğer bunlara dikkat etmezsen işiniz zorlaşabilir. Ne diyor o? Bir de YouTuber arkadaşlar belki veya işte abonesi az olan arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar, başlıklarınızın çok dikkat çekici olması gerekiyor. Belki kapat. Başlıklar çok dikkat çekici olması gerekiyor ama başlıkları yazarken de mutlaka içeriğinde de anlatım birbirleriyle dekleşsin. Mesela içeriğinde ne var? Diyelim işte toklularımız çok etlenmiş. Toklularımız işte bir tanesi 40 kilo vermiş, 30 kilo vermiş diye başlık atarsın. Fakat videonun içerisinde de aynı öyle bir şey olmalı. Yani milleti kandırmayacaksın. Eğer kandırırsan belki bir videoyu izletirsin ama videoyu beğendiremezsin, paylaştıramazsın, keşfete düşüremezsin. Ona dikkat edeceksin. Bu bir. İkincisi, başlık yazarken önce Türkçe, daha sonra da İngilizce başlıklarınızı yazın. Bu da başka bir etkileşim. Bir de ben videomu paylaştım. Bir daha YouTube'dan bunu ikinci bir kez paylaşamıyorum. Paylaşmam için videoyu kaldırıp yeniden yükleyip yeniden paylaşmam lazım. Bunu nasıl yaparım diyorsan o öyle olmaz. Ama benim videom mesela analizlere baktığın zaman en çok hangi vakitte senin videoların izleniyor? Mesela benim videolarım akşam saat 19'da, Türkiye saatinde 19'da izleniyor. Ben de genellikle videolarımı o saatlerde paylaşıyorum. Fakat mesela öğlen, ertesi gün öğlen vaktinde de bir grup beni daha sık izliyor. Onlar kim? Onlar da memurlar. İşte işten çıkıyorlar, yemek yemeye gidiyorlar. Lokantada oturuyorlar. Veya yemeği yedikten sonra işte böyle 5-10 dakika telefona bakanlar. Şimdi o akşamki paylaştığım videoyu bunlara da nasıl gösterebilirim ki bildirim düşsün bunlara. Onu da şöyle yapacaksın. Videonu paylaştıktan sonra videona beğeni atma. Videona beğeni saat 12'de at. Kendi videona beğeni at. Beğeni yap. Kendi videona beğeni yaptın mı tekrar herkese bildirim düşer. Veya izlemeyenlere bildirim düşer. Bu da benden size bir tane tüyo. Bunu da herkese söylemez bunlar arkadaşlar. Ben bunları söylüyorum. Yapın böyle şeyleri, dikkat edin. Mesela bir de saat 3 sıralarında videonuza bir yorum yazın. Herkese teşekkür ederim, sağ olun gibi bir şey. Yine bir bildirim gider. Şimdi insanların telefonlarına her yerden bildirim düşerse bildirim senin dün akşam gönderdiğin bildirim aşağılarda kalıyor. Çünkü 10 tane bildirim görünüyor ya ana sayfada. Aşağılara gittiği için de kayboluyor. Ama sen bunları sürekli yukarıda tutman için 24 saat içerisinde 3 kere bildirim gönderebilirsin. Bu şekilde bildirim gönderebilirsin. Bunlar YouTube'da keşfete düşmenin en büyük önemli özelliklerinden birer tanesi. Başlıklarınız büyük harflerle olsun. Başlıklarınız anlamlı ve dikkat çekici olsun. Kapak fotoğrafları çok önemli. Kapak fotoğrafları oldukça çok önemli. Kapak fotoğraflarınıza dikkat edeceksiniz. Güzel yerlerini alıp kapak fotoğrafı yapacaksınız. Üzerine yazacağınız yazılar çok önemli. Bunlara dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Sıkıntı yaşamazsınız. YouTube'da
güzel bir yerlere geleceğinizden eminim. Çünkü mesela bazı genç kardeşlerimiz var. Bizden 10 kat daha yetenekliler. Biz mesela benim kafa biraz eski kafa. Ancak beni kimler izler? Benim kafamda olanlar beni izler. Mesela bir genç kalkıp da beni izleyemez. Diyecek ki o adam gidiyor koyun çekiyor, köpek çekiyor. Ne yaptın koyun köpek? Ama benim yaşımdakiler, benim aklımdakiler koyun köpeği seviyorlar. Çünkü biz onların içinde büyüdük. Biz birbirimizi anlarız. Ama bazı gençler de var. Şimdiki gençleri kazanmak için onlar da farklı şeyler yapıyorlar. Onlar da o şekilde meşhur oluyorlar. O şekilde ünlü oluyorlar. Keşfette düşürebiliyorlar videolarını. Bu şekilde yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. İlk etapta 1000 abone 5000 saat. Zaten 1000 abone dolana kadar 5000 saat de dolmuş oluyor. Ondan sonra da YouTube Stüdyo'yu indirip oradan ayarlardan bunu aktifleştirebilirsiniz. YouTube'dan gelir elde etmek için. Çoğu arkadaş soruyoruz. Sen buradan para kazanıyor musun? Yani kafalarına takılan şey bu. Bir de merak ediyorlar ne kadar kazanıyorsun? Arkadaşlar şimdi ben ayda 30 tane video atıyorum. En az 20 tane short videosu atıyorum. Short videosu dedim o kısa videolar, kısa ince dikey videolar. 5-6 tane canlı yayın yapıyorum. Bunların hepsi gelirdir. Her birinden ayrı para kazanıyorsun. Ama tabii kurslarla kazanıyorsun. Bunu ay sonunda sistem hesaplayıp toplayıp sana gönderiyor. Bir IBAN veriyorsun. Seninle vergi dairesine ait olan bir IBAN. Vergi dairesi orada %15 parasını keser. Geri kalan senin. Sen onu da alıp diğer hesabına aktarırsın. Bu sistem bu şekilde ilerler. Değer mi diyorsanız, yaparsanız, tutturursanız tabii ki değer. Mesela 100.000 abonesi olan, 150.000, 200.000 abonesi olan, 300-400.000 abonesi olanlar hepsi köşelik oldular. Yani güzel paralar kazanıyorlar. Ama bizim daha 15.000 abonemiz var. Bazı arkadaşların mesela bugün ben Fenomen Babaanne'yi dinledim. Bir misafiri gelmiş diyor. İzlemeler yok diyor. Gelirler kapanmış diyor. Yani 3000 abonesi var kadının. Mesela Fenomen Babaanne'ye de arkadaşlar mesela destek olabilirsiniz. Kadın kendi halinde yemeklerini yapıyor işte. Emekli bir kadın 7-8 bin lira herhalde bir maaşı var. Konya'da işte bir oğluyla yaşıyor. Yani izleyin arkadaşlar yani bir şey çıkmaz zaten videolarda 10 dakika, 8 dakika, 15 dakika. Bir şey kaybetmezsiniz. Yazık günahtır o kadın da oradan 3-5 kuruşla bir şeyler kazanır. İyi olur onun içinde. Mesela bugün ben onun bir videosunu paylaştım. Nesrin Bayram kardeşimiz sağ olsun. Onun bir videosunu paylaştı. Ben Nesrin'in bir videosunu paylaştım. Nesrin benim bir videomu paylaşmış. Böyle YouTuber'larla birbirlerinize yardım ederek, destek vererek büyürsünüz. O da çok önemli. Eğer YouTuber'ı kıskanırsa kimse kusura bakmasın kaybedersiniz. Mesela bu kıskançlık bizde hiç yok. Gerek ben, gerek Nesrin Bayram, gerek Ramazan Ateş, gerek Yasin Celal, Ersin Keskin, Nail Furkan. Ondan sonra bu tanıtan Mustafa Kızılırmak tanıdıklarım. Mesela Mehmet Kaya var. Var. Eğer hatırlamadıklarım varsa kusura bakmasın. Bunlarla çok iyi geçiniyorum. Mesela Elbistan'da Yusuf Boyraz var. O da benim reklamımı yaptı, videomu paylaştı. Ben onunkini yaptım. Böyle büyürsün. Yok sen onu kıskansın. O seni kıskansın. Sen onun ayağına at. O senin ayağına atsın. Kusura bakma. Bizi izleyen insanlar hepsi akıllı insanlar. İçlerinde çok böyle nasıl anlatayım? Kültürlü insanlar var. Belki bir sus. Allah'ım yarabbim Melike ya. Çok kültürlü insanlar da var bizi izleyenler arasında. O insanlar çözerler bizi. Kalbin nasıl? İnsanları çekiyor mu, çekemiyor mu?
Melike çıldırdılar. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadarmış. Melike izin vermiyor. Melike bay bay yap. Olmuyorum. Tamam, bay bay. Olmuyor. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz abi. Dediğim gibi işte durumlar böyle. Görüşürüz. Bay bay. Osman.